Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere istek ve arzularınıza kavuşmak için çok büyük fayda sağlayacak muhteşem bir teknikten bahsedeceğim. Eğer sabahları mutsuz uyanıyorsanız, artık içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyorsa, gün içerisinde sürekli endişeli veya kaygılıysanız ya da çevrenizdeki insanların sizin enerjinizi tükettiğini düşünüyorsanız, bu video size ilaç gibi gelecek. Sıkı durun, hayatınızın değişmesine bir video uzaklıktasınız. Hayat, enerjimizi nereye yönlendirdiğimizin bir yansımasıdır. Ve başlamanız gereken ilk yer, enerjiye bakış açınızı değiştirmek olmalıdır. Enerjiye suya baktığınız gibi bakmalısınız. Bir toprağı suladığınızda su bilir mi ki bununla üzerinde çiçek mi bitecek yoksa yabani bir ot mu? Her ikisi de biter değil mi? Suyun yabani otu veya çiçeği ayırt edebilme şansı yoktur. Suladığınız her şeyi büyütür. İşte enerji de aynen öyledir. Negatifi veya pozitifi ayırt edebilme şansı yoktur. Enerjinizi bir yere yatırırsınız ve hayatınızı etki etmeye başlar. Şu anda tüm yaşamınız boyunca enerjinizi harcadığınız yerlerin toplamısınız. Bu sözü içselleştirmenizi istiyorum. Şu anda tüm yaşamınız boyunca enerjinizi harcadığınız yerlerin toplamısınız. Eğer yaşamınızın size ait olmasını istiyorsanız, hayatınızda kimin, neyin önemli olduğuna bir karar vermeli ve enerjinizi buna yönlendirmeyi öğrenmek zorundasınız. Ancak böylece enerjinin hayatınıza doğru bir şekilde etki etmesini sağlayabilirsiniz. Merak etmeyin, düşündüğünüz kadar zor olmayacak. Size bu videoda hepsini öğreteceğim. Hatta o kadar basit anlatacağım ki bir daha hayatınız boyunca unutmayacaksınız. Peki enerjimizi yönlendirmeye nereden başlamalıyız? Enerjimizi nasıl doğru bir şekilde yönlendirebiliriz? Hemen anlatıyorum. Önce zihnin nasıl çalıştığını anlayarak başlamalısınız. Burada bilmeniz gereken iki tane kavram var. Birincisi zihin, ikincisi farkındalık. Şimdi bunları tanımlayalım. En basit haliyle zihni bir odaya benzetebiliriz. Bir oda hayal edin. Küçük, sınırları belli, kutu gibi bir oda. Her şeyin olup bittiği bu odaya zihin diyelim. Hatta bilgilerinizin daha kalıcı olması için metaforik bir isim verip bu odaya zihin odası diyelim. Her odanın içinde olduğu gibi bu odanın içinde de eşyalar olması gerekiyor. İşte zihin odamızda bulunan eşyalar bizim anılarımız, duygularımız, alışkanlıklarımız gibi alanlardan oluşuyor. Yani zihin odamızın bir alanı kızgınlık, bir başka alanı öfke, kıskançlık ve bir başka alanı alışkanlıklarımız gibi alanlardan oluşuyor. Çok güzel. Zihni tanımladığınızı ve imgelediğinizi düşünüyorum. Şimdi zihni bir kenara bırakalım ve farkındalığı tanımlayalım. Farkındalığı ise bu odadaki bir el feneri olarak düşünün. Nereye tutulursa orasını aydınlatan bir el feneri. İşte tüm meselenin özü budur aslında. Yani el fenerinin ışığına farkındalık, farkındalığın içinde bulunduğu odaya da zihin diyoruz. İşte en önemli bilgi geliyor. Farkındalığınız yani el fenerinin ışığı nereye aydınlatırsa enerjiniz de oraya akıyor. Yani eğer farkındalığınız zihnin öfkeli bölgesini aydınlatıyorsa enerjiniz oraya akıyor. Mutluluk bölgesini aydınlatıyorsa oraya akıyor demektir. Hadi bunun gerçekten işe yarayıp yaramadığını size göstermeme izin verin. Çok küçük bir alıştırma yaparak bütün bu anlattıklarımı daha iyi anlamanızı sağlamak istiyorum. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi lütfen bir sandalyeye veya bir koltuğa oturun. Eğer sırtınızı geriye yaslıyorsanız dik bir şekilde hafifçe öne doğru eğin. Çok fazla eğilmenize gerek yok. Şimdi gözlerinizi kapatabilirsiniz. İlk önce birkaç kez burnumuzdan derin ve yavaş nefes alıyoruz ve ağzımızdan nefesimizi veriyoruz. Şimdi derin bir nefes alın. Yavaşça nefesinizi verebilirsiniz. Bir daha. Derin ve yavaş bir nefes alın. Şimdi yavaşça nefesinizi verebilirsiniz. Son kez. Derin, yavaş bir nefes alın. Şimdi yavaşça nefesinizi verebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamı düşünmenizi istiyorum.
Ortamın sıcaklığını hissedin. Sandalyede veya koltukta duruşunuzu. Nasıl hissediyorsunuz? Ortamla bütünleşmenizi istiyorum. Eğer hazırsanız, şimdi sesime odaklanın. Şimdi en son katıldığınız düğünü düşünmenizi ve farkına varmanızı istiyorum. Doğru duydunuz. En son kimin düğününe katılmıştınız? Hatırlıyor musunuz? Mümkün olduğunca ayrıntı düşünmenizi istiyorum. Düğünde ne giymiştiniz? Hatırlıyor musunuz? Gelin nasıldı? Gelinliği beğenmiş miydiniz ya da nasıl bulmuştunuz? Ya düğün yemekleri nasıldı? Size orada ne ikram etmişlerdi? Takı törenine katılıp ne takmıştınız? İyice düşünmenizi istiyorum. Şimdi en son gittiğiniz tatilin farkına varmanızı istiyorum. Nasıl bir tatildi? Çok gezdiniz mi? Ya da çok denize girdiniz mi? Tatil hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı düşünmeye çalışın. Gittiğiniz yerde hava nasıldı? Hiç yağmur yağmış mıydı? Peki ya tatilde nasıl bir yerde kalmıştınız? Bir otel miydi yoksa şirin küçük bir pansiyon muydu? Yataklarınız rahat mıydı? Geceleri sinek oluyor muydu? Gözleriniz hala kapalı olsun lütfen. Şu anda bulunduğunuz odanın farkına varmanızı istiyorum. Odanın sıcaklığında hiçbir değişim oldu mu? Hissetmeye çalışın. Ya duruşunuzda? Hala dik mi duruyorsunuz yoksa biraz kamburlaştınız mı? Tamam. Şimdi gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz ve sandalyenize veya koltuğunuza sırtınızı yaslayabilirsiniz. Benimle bu çalışmayı yaptığınız için teşekkür ederim. Bu küçük alıştırmayı size iki şeyi kanıtlamak için yaptırdım. Birincisi, zihin ve farkındalık arasında çok açık bir ayrım vardır. İkisi de tamamen çok farklı konulardır. İkincisi ise aslında farkındalığınızı alıp zihninizin istediğiniz bir alanına taşıyabileceğinizi göstermek istedim. Biraz önce sizin zihin odanızda tamamen size ait olan bir el feneriyle gezintiye çıktım. Ben ışığı zihin odanızın hangi alanına tuttuysam siz o ana gidip tekrar geçmişte yaşadıklarınızı hissettiniz. O yüzden sizi önce bir düğün anısına, daha sonra da bir tatile götürdüm. Şimdi de farkınızı tekrar buraya getirdim ve bu videoyu izlemeye devam ediyorsunuz. İşin ilginç yanı aslında bu size her gün oluyor, hem de hiç fark etmeden. Bütün gün etrafımızdaki insanların veya nesnelerin farkındalığımızı zihnimizde nereye gideceğini belirlemesine izin veririz. Lütfen gerekirse videoyu geri alarak bu cümlenin anlamını iyice kavrayın. Bu konu gerçekten çok önemli. Sizin dışınızda olan insanların bütün gün farkındalığınızı nasıl yönlendirdiğini göstermek için tekrar küçük bir alıştırma yapmak istiyorum. Çünkü bu kısım hayatınızdaki enerjiyi yönetmenin püf noktasıdır. İlk öpücüğünüzü hatırlıyor musunuz? Kim olduğunu? Adı neydi? Sizi ilk defa nerede öpmüştü? Bir otobüs durağında mı yoksa bir arabada mı? Ne hissetmiştiniz? Utanmış mıydınız? Kızmış mıydınız? Ya da hoşunuza gitmiş miydi? Eminim şu an içinizden bazı kişiler kızıyor, bazıları utanıyor, bazıları da kikir kikir gülüyordur.
Şimdi sevdiğiniz birinin veya bir yakınınızın vefat ettiği ilk zamanı hatırlıyor musunuz? İlk haberini aldığınız o acı anı. Gece miydi? Gündüz müydü? Haberi aldığınızda ne yapıyordunuz? İlk duyduğunuz anda neler hissettiniz? Aklınızdan geçen ilk şey neydi? Defnedilmeden önce onu son bir kez görebilme şansınız olmuş muydu? Duygularınızı hatırlıyor musunuz? Defnedildikten sonra o kişiyi bir daha hiç göremeyecek olmanın size verdiği hissi hatırlıyor musunuz? Çok ilginç değil mi? 60 ila 90 saniye gibi kısa bir süre içerisinde farkındalığınızı çok mutlu olduğunuz, gülümsediğiniz ya da belki biraz utandığınız bir zihin alanından tamamen üzgün olduğunuz bir zihin alanına taşıdım. Şu an istersem farkındalığınızı daha kızgın olduğunuz, öfkelendiğiniz bir başka zihin alanına da taşıyabilirim. Çünkü buna siz izin verdiniz. Tıpkı gün içerisinde insanların ve nesnelerin farkındalığınızın nereye gideceğini belirlemesine izin verdiğiniz gibi. İşin en korkunç yanı ise sağlığımızın nasıl olacağını bile gün içerisinde farkındalığımızı yönlendiren insanların karar veriyor oluşu. Onlar farkındalığımızı yönlendiriyorlar, bizim de enerjimiz oraya doğru akıyor. Yani aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Hayattaki amacımız zihnimizi kontrol etmek değil, farkındalığımızın zihnimizin içinde nereye doğru aktığını kontrol etmek olmalıdır. Unutmayın, oda sizin zihin odanız, el feneri sizin el feneriniz. Burası sizin en mahrem yeriniz. Lütfen gün içinde etrafınızdaki insanların veya nesnelerin farkındalık fenerinizi kullanmasına asla izin vermeyiniz. Farkındalığınızın nereye gittiğini kontrol edebilirseniz, enerjinizin aktığı yeri de kontrol edebilirsiniz. Ben Okan Özdemir, burası Altüstü Bilinç kanalı. Eğer verdiğim bilgileri faydalı buluyorsanız lütfen videoyu da beğenerek kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.